Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel başlıkların yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde. Bakın, kapalı şekli bu şekilde duruyor. Normalde şöyle duran bir model arkadaşlar. Kapüşon görünümlü başlık yapacağız bugün inşallah. Şimdi ip olarak şöyle Himalaya'nın Super Soft iplerini kullandım arkadaşlarım yaparken. Şiş olarak 2 şiş bir çalışma olduğu için 4,5 milim şişler kullandım. Ayrıca şöyle 3,5 milim bir de tığ kullanacağız. Onu da kenarını, etrafını çevirirken bize gerekli olan malzememiz arkadaşlarım. Şimdi modelimiz bakın böyle duruyor. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Şu arkadaşlar. Böyle yapımı gayet kolay. Yeni başlayan arkadaşlarım için de ideal bir model ve bir çalışma. Dileyen herkesin yapabileceği kolaylıkta bir çalışma, bir model arkadaşlarım bu. Evet, hadi gelin hep birlikte örelim arkadaşlarım bu güzelliği. Evet, 30 ilmek atarak hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilmekleri ben bu şekilde topluyorum. 30 tane ilmek atalım. Şimdi arkadaşlar 30 ilmek attım, gördüğünüz gibi tek olarak attım. Bunu ne büyüklükte istiyorsanız o büyüklükte yapabilirsiniz. Şu kısmından başlamış olduk. Bunu bu şekilde, bu pirinç modeli, yani bir düz bir ters şeklinde olacak şekilde başlayacağız şimdi. Ve bu uzunluğu ve genişliği ne kadar istiyorsanız o büyüklükte başlamanız gerekiyor. Yani ben 30 tane attım. Büyük yapacaksanız 40, 50 bu şekilde sayıları artırarak başlayabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken tek işlem, kenar ilmeğini normal olarak ördüm. Bir yanındakini ters örüyorum, bir yanındakini düz örüyorum. Modelimiz bu şekilde. Bir düz, bir ters. Dönüşte ise düzlerin üzerine tersi, terslerin üzerine düzü yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde çıkalım. Evet, bakın ilk sırayı tamamladık. Şimdi hemen dönüyorum. İkinci sırada yapmamız gereken işlemi bir miktar göstereyim. Bakın, bu ters olan ilmeğim. Bunu düze çeviriyorum. Düzü ise terse çeviriyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Bu şekilde uzun bir parça elde edene kadar öreceğiz. Şimdi bu pirinç modelini, yani bir düz bir ters modelimizi bakın bu şekilde hiçbir artırma eksiltme yapmadan yeteri miktarda ördüm. Ve şimdi arkadaşlarım bunu birleştireceğiz. Şöyle şu şekilde. Bunu da şu şekilde, ortası burası oluyor. Buradan ilmek takacağız arkadaşlar. İlk başta kaç tane ilmek taktıysak o kadar ilmekleri şu şekilde toplayacağız. Diğer şişimize bakın, şöyle hepsinden birer tane aldığınız zaman zaten diğer tarafın başlangıç sayısı olmuş oluyor. Evet, şimdi diğer tarafta olan şişimi ve ipimi hemen bu tarafa aktarıyorum. Bu sırayı normal bir düz bir ters nasıl denk geliyorsa o şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi düz örmüşüm. Hemen yanındakini ters öreceğim. Burayı düz öreceğim. Burayı ters öreceğiz. Her iki tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü iki taraf da aynı. Sadece bu kısmını birleştirirken diğer taraf böyle gözükmüyor. Tek farkı o arkadaşlar. Bir düz bir ters örelim şimdi. Şimdi burada bakın şu kısmı yapacağız. Dediğim gibi iki tarafı da kullanabilirsiniz. Bir tarafı bu şekilde duruyor. Diğer tarafı ise bu şekilde duruyor.
Benim burası daha çok hoşuma gittiği için bu tarafı ön taraf yaptım. Modelimin ön kısmı da burası olacağı için şimdi hemen buradan arkası burası. Burada arkadaşlarım şöyle alıyorum. İlk kenar ilmeğini normal olarak, yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Sonra bu düz olan ilmeklerden ikişer tane çıkartıyorum. Yani bir tane bu şekilde örüyorum. Diğerini de bu şekilde arttırıyorum arkadaşlar. Düz olanı düz olarak ördüm. Ters olanı pardon. Ters olanı ters olarak ördüm. Düz olanı ise önce buradan bir alıyorum. Sonra da bir altından alıyorum. Ve birer tane arttırmış oluyorum. Ters olanı ördüm ters olarak. Düzle arttırma işlemini yaptım. Bu sıralamamız değişmeyecek. Ön tarafa bu şekilde bir geçelim. Şimdi bakın son yere geldim. Son yerde de yine ters olanı ördüm. Düzü arttırma işlemini yapıyorum. Ve ön tarafa geçiyorum. Burada arkadaşlar şimdi kenar ilmeğini normal ördük. Hemen yanına gelen iki ilmeği, diğer tarafta düz ördüğümüz iki ilmeği tersten örüyorum. Bunu düzden örüyorum. İki ters bir düz arkadaşlar. Bu şekilde dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar, uzunluğa gelene kadar ne kadar istiyorsak bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Böyle kapatıcılığını, yani burayı böyle devam ediyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu uzunluğu ne kadar istiyorsanız. Dilerseniz bir panço gibi hani daha da büyük yapabilirsiniz. Daha uzatabilirsiniz. Dilerseniz böyle hemen benim bunda yaptığım gibi daha kısa bırakabilirsiniz. Yani ne kadar istiyorsanız şu boyutu öreceğiz. Daha sonra ucuna birkaç sıra böyle buraya uygun olsun diye, üst kısmına uygun olsun diye gördüğünüz gibi pirinç modelini uygulayıp keseceğiz. Bu yeri de tamamladıktan sonra şöyle birkaç sırada yukarıda uyguladığımız işlemi uyguladım ve artık şimdi kesme yerine geldim arkadaşlar. Şöyle kesiyorum. Yine tersi düze çevirip bu şekilde kesim işlemini tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, kesme işlemini de tamamladım. Şimdi şu şekilde bakın, bu kestiğimiz en son kalan ilmeğimiz. Bu ilmeği şu şekilde alıyorum. Ters sık iğne tekniğini kullanarak bütün bu etrafını çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde yaparak. Şimdi bu kısmını buradan tutuyorum. En tepe noktasından ve geliyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle giriş yapıyorum. Buradan ve hemen karşısındaki yerden şu şekilde tutunuyorum önce. Buraya bir tane zincir çekiyorum, bağlıyorum. Sonra yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi şu şekilde her birinden bir tane olmak üzere bakın şu şekilde tığımızı geçiriyoruz ve birbirine eklemiş oluyoruz. Ben bu şekilde ekledim. Tabii ki de bunu iğne ile de ya da başka şekillerde de ekleme yapabilirsiniz. Kenarlarına uygun olsun diye bu kısmını da ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın ben ipini ve pompamını iki tanesini yaptım. Hemen bu ipi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum.
Ben bunda 150 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle zincirler çekiyoruz önce. Bu kadar yeterli. Şimdi bu zinciri arkadaşlarım şu şekilde tutuyorum ve ters sık iğne, ancak böyle arkasından alarak, bakın o şekilde yapıyorum. Evet, zincir kısmını da yani şuradan geçirdiğimiz bu ip olarak yaptım. Onu da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve daha sonra bu ek yeri vardı, birer tane arttırmıştık. Delik delik duruyor zaten. Şöyle altından göstereyim. Oralardan geçirerek, bakın arkadan daha belli. Oralardan geçirerek tamamlıyoruz. Şimdi pompon kısmını da yapalım. Şöyle ipimden biraz kestim arkadaşlar. Bir friketem vardı. Çok büyük istemedim. Eğer istiyorsanız bunları tabii ki de daha büyük yapabilirsiniz. Evet. Bu da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlarım, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.